Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle amcamla birlikte hazırladığım Hatay usulü ev yapımı salamura peynir ve lor peynir tarifini paylaşmak istiyorum. Genişçe bir tencerenin içerisine 6 litre sütü alalım. Günlük çiğ süt kullanalım. Hazır paketli sütlerle olmaz. Sütümüzü ocağa alalım. Daha sonra peynirimizi kaynatacağımız için ben sütü sadece ısıttım. Ama sizlere tavsiyem öncesinde mutlaka sütü kaynatın. Daha sonra aynen yoğurt mayalar gibi soğumaya bırakın ve üzerinde oluşan kaymağı da mutlaka alın. Dediğim gibi ben sadece ısıttım. Parmağımız 10 saniye sıcaklığa dayanacak şekilde sütü ılıtalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi 1 yemek kaşığı peynir mayası ekleyelim. Peynir mayasını aktarlar veya eczanelerden bulabilirsiniz. Güzelce karıştıralım ve tencerenin kapağını kapatalım. Daha sonra bir sofra beziyle güzelce saralım. Düz bir yerde hiç kıpırdatmadan yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar bekletelim. Biz tam 1 saat 15 dakika beklettik. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi bıçakla dilimler halinde keselim. Genişçe bir kap veya tencerenin üzerine süzgeci yerleştirelim. Ve üzerine temiz bir tülbent yerleştirelim. Peyniri üzerine dökelim. Dediğim gibi ben peyniri amcamla birlikte hazırladım. Dışarıdan aldığımız hazır peynirlere kıyasla çok daha hesaplı ve çok daha lezzetli peynirler yapabilirsiniz. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi peynirin tamamını döktükten sonra tülbentin ağzını kıvırarak saralım. Ve üzerine bir tabak kapattık. Hatta birkaç tane tabak kapattık ki ağırlık oluşturması için. Ve üzerine de 5 litrelik bir sıvı yağ şişesi yerleştirdik ağırlık oluşturması için. Bu şekilde peynirimizi süzülmeye bırakalım. Yaklaşık yarım saat 1 saat içerisinde süzülecektir. Daha sonra bir fırın tepsisinin içerisine tahtayı yerleştirelim. Üzerine peynir tülbentini alalım. Üzerine yine bir tahta kapatarak yine üzerine sıvı yağ şişesini yerleştirelim ve peynirimizi süzdürmeye devam edelim. Ve peynirden süzülen suyu yine tencerenin içerisine alalım. Bu suyu lor yapmak üzere bir kenarda bekletelim. Yaklaşık yarım saat 1 saat kadar da tahtanın arasında süzdürdüğümüz peynirimiz artık süzüldü. Tülbenti açalım ve dilimler halinde keselim. Kestiğimiz peynirleri bir tabağın içerisine alıp bir kenarda bekletelim. Ve bu aşamada lor peynirini hazırlayalım. Peynirin suyunu daha önce tencerenin içerisine almıştık. Ocağın altını yakalım ve peynir suyunun kaynamasını sağlayalım. İyice kaynamaya başladıktan sonra 1 çay bardağı kadar ayran ekledik. Ama miktarı az gibi geldi. Tekrardan ekledik. Yani toplamda 1 su bardağı kadar ayran eklemiş olduk. Sizler ayran yerine dilerseniz 1 çay bardağı kadar yoğurt da ekleyebilirsiniz.
Daha sonra yüksek ateşte kaynatmaya devam edelim. Kaynadıkça rengi durulaşıp hafifçe yeşilimsi bir renk alana kadar kaynatmaya devam edelim. Bakın gördüğünüz gibi rengi durulaşmaya başladı ve lor peyniri toparlandı. Bu aşamaya geldiğinde ocaktan alalım. Yine bir kabın üzerine süzgeci yerleştirdik. Üzerine de tülbenti yerleştirip lor peynirini üzerine dökelim. Tülbentin kenarlarından tutarak toparlayalım. Bu şekilde bir yere asarak yaklaşık yarım saat kadar süzülmesini sağlayalım. Lor peynirimiz süzülürken lor peynirinden süzdürmüş olduğumuz suyun bir miktarını bir tencerenin içerisine alalım. Daha önce doğradığımız peynirleri küçük parçalar halinde bölelim ve peynir suyu kaynamaya başladıktan sonra doğradığımız peynirleri içine atalım. Yaklaşık 1-2 dakika kadar kaynatalım. Çok fazla kaynatmayalım. Peynir eriyecektir bu aşamada. Birkaç dakika kadar kaynatmamız yeterli. Kevgirle tahtanın üzerine alalım ve videoda gördüğünüz gibi üzerine hafifçe bastıralım. Bu aşamada eliniz yanarsa kaşıkla da bastırabilirsiniz veya bir bardak altıyla. Bastırdıktan sonra bir miktar kaya tuzunu düz bir tabağın içerisine alalım. Videoda gördüğünüz gibi her iki tarafını da çevirerek kaya tuzuna bulayalım ve peyniri kavanozun içerisine alalım. Peynirler bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Tuzladığımız peynirlerimiz kavanozun içerisinde gördüğünüz gibi ve lor peynirimiz de süzüldü. Artık hiç damlatmıyor gördüğünüz gibi. Lor peynirini bir tabağın içerisine alalım. Dilerseniz hemen tüketebilirsiniz. Bu aşamada artık dışarıda bekletmeyelim. Hemen tüketmeyeceksek mutlaka kapaklı bir kabın içerisinde buzdolabına kaldıralım. Daha sonra lor peynirinden süzdürdüğümüz suyun soğumasını bekleyelim. İyice ılındıktan sonra peynir kavanozunun üzerine dolduralım. Dediğim gibi peynir suyunun soğuk olması lazım bu aşamada. Sıcak olmasın. Ve kavanozun kapağını kapatarak peynirimizi ve lor peynirimizi buzdolabına kaldıralım. Peynirimiz bir gece buzdolabında bekledi. Ertesi günün son halini sizlere göstermek istiyorum. Maşayla tüketeceğiniz kadar kısmını servis tabağın içerisine alabilirsiniz. Kalanını tekrardan kapağını kapatarak buzdolabında bitene kadar muhafaza edebilirsiniz. Ben sizlere göstermek için peynirin tamamını servis tabağına aldım. 6 litre sütten yaklaşık 1 kilo kadar peynir çıktı ve 250 gram kadar da lor peynir. Yazın hayvan çok su içtiği için peyniri mayalarken süt çok su bırakabiliyor. Yani bundan dolayı biraz daha az peynir çıkabiliyor. Ama kışın yaptığımızda bu kadar su bırakmıyor ve biraz daha fazla peynir çıkabiliyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Nefis lezzetiyle Hatay salamura peynirimiz servis için hazır. Peynir eğer ki sizlere tuzlu gelirse tüketeceğiniz kadarını bir kabın içerisine bölerek alın ve üzerine sıcak su ekleyip birkaç dakika kadar bekletin ve daha sonra suyunu süzdürerek tüketebilirsiniz. Peynirin sadece yiyeceğiniz kadarını sıcak suda bekletin. Kalanını kavanozun içerisinde buzdolabında muhafaza edin. Peynirimiz ve lor peynirimiz servis için hazır. Dediğim gibi 250 gram kadar lor peyniri çıktı ve çok lezzetli bir lor peyniri oldu. Lor peynirimizi balla veya reçelle tüketebilirsiniz. Tuzlu olarak tüketmek isterseniz bir miktar tuz ekleyebilirsiniz. Ama lor peyniri çabuk bozulacağından 1-2 gün içerisinde tüketirseniz daha iyi olacaktır. Bekleme aşamasında mutlaka buzdolabında olsun. Ve peynirimiz de dediğim gibi yaklaşık 1 kilo kadar çıktı. Bunu da salamura suyunun içerisinde buzdolabında uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Her ikisi de çok lezzetli oldu. Tabii ki sütünüz ne kadar lezzetli ve yağlıysa peynirleriniz o kadar lezzetli olacaktır. Herkesten çok beğeni alan Hatay'ımızın nefis peynirini mutlaka bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Peynirin tarifi için ve videonun yapımında bana yardımcı olduğu için amcamın da ellerine sağlık. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz.
İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.